Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Böyle 3 rengim var. Neden bu 3 renkleri seçtim? Bu modelime daha önce anlatımını yapmıştım. Modelime uygun uzun lif çalışması yapacağız. Bugün takım yapacağız arkadaşlar. Çok severek ve beğenerek ördüğüm bir model. Bunun modelimin takım olmasını istiyorum. Instagram'dan da birçok mesaj aldım anlatımı için. Bugün dediğim gibi bu modelimizin uzun lif çalışmasını yapacağız birlikte. Umarım sizler de beğenir. Benimle birlikte örersiniz. Modelimin yapım aşamasına geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma ücretsiz olarak abone olup destek vermeniz arkadaşlar. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Dilerseniz modelimizin yapım aşamasına geçelim. Pembe renk ipimizle başlıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekelim. İlk yaptığım zincire batarak bir daire oluşturuyorum. Bir zincir ilmeğimi uzattım. Hemen buraya 1, 2, 3, 4 dolgulu bir fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir, tekrar tepe noktasına bir fıstık. Bunu kapatmıyorum. Hemen kendi yine dairenin içerisine bir fıstık. İkisini birlikte topladım. Bu şekilde oldu. Arada 1, 2, 3 tane zincir çektim. İlmek aldım, yine aynı dairenin içerisine tekrar bir fıstık yapıyorum. Topladım. Bir zincir, tekrar tepe noktasına, kapatmıyorum, dibine. İkisini birlikte topladım. Arada 3 zincir. Evet arkadaşlar, bu şekilde 1 2 tane yaptık. 2 tane daha, toplamda 4 tane bu şekilde fıstıklar yapalım. Tekrar görüşelim. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. 1 2 3 4 tane oldu. Yine arada 3 zincirimi çektim. Hemen buraya fıstığın tepe noktasına kaydırma yöntemiyle sabitledim. Buraya tepeye değil arkadaşlar, affedersiniz, yanlış oldu, yanlış göstermeyeyim. 3 zincir hemen şu kısma sabitliyorum. Fıstığın ilk baş noktasına kaydırma yöntemiyle sabitledim. 2 tane zincir çekiyorum. İpimizi kesiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Şimdi beyaz renk ipimi alacağım. Beyaz renk ipimi aldım. Hemen bu 3 zincir çektiğim yere sabitliyorum. İlmeğimi uzattım. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Arada 1 2 zincir. Hemen yine aynı yere zincire ikinci fıstık. Kapattım. Araya 2 zincir. Üçüncü fıstığı yaptım. Arada 2 zincir. Bir iki zincir. Aynı yere sonuncu 5. fıstığı yapıyorum. Kapattım. Aradaki 3 tane çektiğimiz zincire 5 tane, aralarda 2 zincir çekerek 5 adet fıstık yaptım.
Tekrar 2 zincir çektim. Hemen bir sonraki zincir arasına geçiyorum. Buraya da bir fıstık, arada 2 zincir, yine buraya da toplamda arada 2 zincir çekerek 5 adet fıstık yapacağız. 1 2 zincir, 4 2 zincir, 5. Sizler ara geçiş zincir sayısı 2 yetersiz olursa 3 de çekebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde her zincir arasına aralarda 2 zincir çekerek bu şekilde 5 tane fıstıklar yaparak bu sıramızı da tamamlayalım. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Her zincir arasına 5 adet fıstık yaptım. İlk yaptığım fıstığın tepe noktasına kaydırma yöntemiyle sabitledim. 2 zincir çekip ipimi kesiyorum. Modelimiz bu şekilde oldu. Şimdi yeşil renk ipimi alacağım. Yeşil renk ipimi 5 tane fıstık yapmıştık arkadaşlar, beyaz. Üçüncüsünün tepe noktasına, yani ortadaki fıstığa sabitliyorum. Hemen buraya bir yine fıstık yapıyorum. 4 dolamalı topladım. Bir zincir, tekrar tepe noktasına bir, hemen bir boşluk atlıyorum. Bir sonraki boşluğa bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte topladım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yine hemen buraya tepe noktasına bir fıstık yapıyorum. Hemen bu ara geçiş zincirimize bir fıstık. Yine ikisini birlikte topladım. Bir zincir, devam ediyorum. Yine tepe noktasına bir. Bir ileriye hemen boşluğa bir fıstık. İkisini birlikte topladım. Bir zincir, tekrar tepe noktasına bir. Kapatmıyorum. Şimdi burada 1 2 3. beyaz fıstığın yine tepe noktasına bu boşluğa atlıyoruz arkadaşlar. Buraya tepe noktasına da bir fıstık yapıyorum. Bu şekilde ikisini birlikte topladım. Bir zincir. Burası köşelerimiz oluyor arkadaşlar. Arttırma yapacağız şimdi. Bu üçüncü fıstıkların tepe noktasına geldiğimiz zaman hep bu şekilde devam edecek. Hemen bir fıstık yapıyorum, kapatıyorum. Tekrar tepe noktasına bir. Bu üçüncü fıstığımızı kapatmıyoruz. Bir, iki fıstık kapalı. Üçüncü fıstığımız açık. Yine kendi dibine hemen buraya. Üçüncü beyaz fıstığın tepe noktasına, yani aynı yere batarak arttırma işlemi yapıyoruz. İkisini birlikte topladım. Bu şekilde gördüğünüz gibi arttırmamızı yaptık. Devam ediyorum. Yine tepe noktasına bir fıstık. Burada bir fıstık atlamıştık gördüğünüz gibi. Arttırmadan sonra yine burada bir ara boşluğu bırakıyoruz. Bir sonraki fıstık arasına. Şu ipimi de aradan geçirip arkadaşlar temizlensin.
Bu şekilde ikisini birlikte topladım. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. İlk başladığımız noktaya geldik. Yine buraya bir fıstık. Kapatmıyorum. Ara orta zincire bir fıstık. İkisini birlikte topladım. Bir zincir, tekrar tepe noktasına bir ileriye bir. İkisini birlikte topladım. Bir zincir, yine dediğim gibi arkadaşlar 1 2 3. fıstığın tepe noktasına yine burada köşe oluşturacağız. Yine biraz önceki gibi aynı şekilde hiçbir farklı işlem yok. Arttırmamızı yapacağız. Bu köşeyi nasıl yapmışsak burayı da köşemiz olduğu için aynı şekilde yapacağız. Yine buraya bir fıstık. İlk fıstığımızı kapatacağız. Kapattım arkadaşlar. Şimdi 3. fıstığı yapıyoruz. Bu fıstığı kapatmıyoruz. Dediğim gibi yine 1 2 fıstık kapalı, 3. fıstık açık. Yine 3. beyaz fıstığın tepe noktasına, dibine fıstık yaparak arttırmamızı yapıyoruz. İkisini birlikte topladım. Gördüğünüz gibi bu köşeyle yine aynısını yaptık. Köşelerimiz olduğu için arttırma yaptık. Bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Sıra başına kadar farklı hiçbir işlem yok. 3. fıstığa geldiğimizde tepe noktasına sadece arttırmamızı yapacağız. Arttırmadan sonra bir arada boşluk bırakmayı unutmayalım. Daha sonra kutu tekniğiyle devam edeceğiz. 3. fıstıklarda, beyaz fıstıkların tepesinde arttırma yapacağız. Bu şekilde sıra başına kadar tamamlayalım. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Size dediğim şekilde geldim. Tekrar şimdi buraya tepe noktasına bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Hemen yine ilk başladığım noktaya fıstık yaparak başladım. Yine yani 3. beyaz fıstığında tepe noktasına yine bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. Tekrar buraya bir fıstık. Bunu kapatmıyoruz. Buralarda köşelerimizi nasıl yaptıysak burada köşemiz oluşmadığı için şu an o köşemizi yapıyoruz. Hemen ilk başladığım fıstığında tepe noktasına bir fıstık yaparak yine ilk başladığımız noktanın köşesinde oluşturmuş oluyoruz. Gördüğünüz gibi burayı da diğer köşeler gibi yaptık. Şimdi 2 zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Devam edelim. Pembe renk ipimi aldım arkadaşlar, yeşilden sonra yine köşe noktasına, şu kısma, tepe noktasına sabitliyorum. Hemen buraya bir fıstık. Kapattım. Tekrar tepe noktasına bir ileriye bir fıstık. İkisini birlikte topladım. Yine kutu tekniğiyle devam edeceğiz. Farklı hiçbir işlem yok arkadaşlar. Buraya bir fıstık, hiç fıstık aralarında atlama yok. Bir ileriye bir fıstık, ikisini birlikte topladım. Tekrar bir fıstık, bir ileriye bir fıstık.
İkisini birlikte topladım. Bu şekilde kutu tekniğiyle bu köşemize kadar gelelim. Tekrar ben size arttırmayı göstermek istiyorum arkadaşlar, yapamayanlar için. Buraya kadar kutu tekniğiyle devam edelim. Arttırma yaptığımız tam köşe noktasına kadar geldim arkadaşlar. Tekrar yapabilirsiniz belki ama ben yapamayanlar için tekrar göstermek istiyorum. Hemen burası köşe dönüş noktamız. Arttırma yaptığımız bir fıstık yaptım, kapattım. Bir fıstık daha yapıyorum. Bu fıstığımızı kapatmıyorum. Yine üçüncü fıstığımız açık. Kendi dibine de bir fıstık yaparak arttırmamızı yapıyoruz. İkisini birlikte topladım. Daha sonra kaldığımız yerden kutu tekniğiyle devam ediyoruz. İkişerli ikişerli toplayarak. Hemen buraya bir fıstık, bir ileriye bir fıstık. İkisini birlikte topladım. Dediğim gibi arkadaşlar, bütün köşelerimizi, bu arttırma yaptığımız tüm köşeleri bu şekilde yaptığımız gibi yapacağız. Ben yine burada birleştirmeyi tekrar göstereceğim. Bu şekilde tamamlayalım. Ben de ilerleyeyim köşeye kadar, başladığımız noktaya kadar. Tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, köşe noktasına geldim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. İlk yaptığım fıstığın da yine dip noktasına bir fıstık. İkisini birlikte topladım. Yine köşemizi yapacağız arkadaşlar. Buraya başladığımız noktaya bir fıstık kapatmıyorum. İlk yaptığım fıstığında tepe noktasına bir fıstık yaparak ikisini birlikte topladım. 1-2 zincir. İpimi kesiyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde birinci motifimizi tamamlamış olduk. Bu motifin aynısından bir tane daha yapalım. En son ipimizi kesmeyelim arkadaşlar. Son sırada ben burada kestim, siz kesmeyeceksiniz. Bir sonraki motifte eklemesini yapacağız. Bu şekilde bunun aynısına bakarak, yapamazsanız videoyu tekrar geri alarak izleyerek aynısından bir tane daha yapalım. Evet arkadaşlar, motifleri tamamladım. Ben size 2 demiştim. 3 motif gerekiyor arkadaşlar. Aynısından 3 tane yaptım. Şimdi eklemeyi yapacağız arkadaşlar. 3 motifi birbirine ekleyeceğim. Hemen şu şekilde tam köşe noktasına şu şekilde ikisini birlikte batalım. Diğerinin de tam köşe noktası, şu şekilde göstereyim. İkisini birlikte aradan geçirdim arkadaşlar. Bir kere daha batalım, sağlam olsun. 1-2 zincir. İpimi kesiyorum. Daha sonra bunu araya çekeceğim. Diğerini de birleştirelim arkadaşlar. Yine buradan tam köşe noktası. 1-2 zincir. Bu şekilde üçünü de birleştirdik köşelerinden. Şimdi aralarını dolduracağız arkadaşlar. Beyaz renk ipimi alıyorum. Beyaz renk ipimi aldım. Hemen köşe noktasına arkadaşlar, buraya ipimi sabitledim. Hemen bir fıstık yapıyorum. Bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Tekrar tepe noktasına bir fıstık. Kapatmıyorum. Bir ileriye bir fıstık. İkisini birlikte topladım. Bir zincir. Tekrar tepe noktasına bir.
Bir ileriye bir fıstık. İkisini birlikte topladım. Yine aynı şekilde kutu tekniğiyle devam ediyorum arkadaşlar. Bir ileriye bir. İkisini birlikte topladım. Bu şekilde bu ara noktaya 2 fıstık kalasıya kadar gelelim, kutu tekniğiyle devam edelim. Kutu tekniğiyle geldim arkadaşlar. Burası tam geçiş noktası. 2 fıstık var arada. Şimdi devam ediyorum. Yine buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Bir ileriye bir. Bu geçiş kısmı ortaya batmıyoruz arkadaşlar. Kapatmıyorum. 2. Üçüncüyü bir sonraki dilimin birinci fıstığın tepe noktasına batıyorum. Bu şekilde üçünü birlikte topladım. Eksiltme yaptık. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kutu tekniğiyle devam ediyorum. Hemen tepe noktasına bir ileriye bir fıstık. İkisini birlikte topladım. Tepe noktasına bir ileriye bir. İkisini birlikte topladım. Tam bu köşe noktaya kadar yine kutu tekniğiyle devam edelim arkadaşlar. Köşe noktasına geldim arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Sonuncu kutu tekniğini yapıyorum. Diğer dilimin. Buraya da bir fıstık. İkisini birlikte topladım. Şu şekilde göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İki tarafta da 7 fıstık var. Şimdi döndürüyorum. Buraya küçük bir örümcek yapalım arkadaşlar. Hemen kaydıralım bir ileriye. Şimdi döndük. Devam ediyoruz. İkinci sıraya geçtik. Hemen buraya yine bir fıstık kapattım. Tepesine bir. Bir ileriye bir. Yine ikisini beraber topladım. Bir zincir. Yine kutu tekniğiyle devam ediyoruz. İkisini birlikte topladım. Bir zincir. Tepe noktasına yine bir fıstık. Bir ileriye bir fıstık. İkisini birlikte topladım. Tekrar tepe noktasına bir ileriye bir. İkisini birlikte topladım. Tekrar tepe noktasına bir. Burası orta noktası arkadaşlar. Bir ileriye bir. Burası orta kısmını yine atlıyoruz. Şu şekilde göstereyim.
Hemen bir ileriye üçüncü fıstığı yapıyorum. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir, tekrar kutu tekniğiyle devam ediyorum. Bir fıstık, bir ileriye bir fıstık. İkisini birlikte topladım. Bir zincir. Burada bir fıstık kalasıya kadar yine şuraya kadar gelmiyoruz arkadaşlar. Bir fıstık kalasıya kadar kutu tekniğiyle devam edelim. Bir fıstık kalasıya kadar geldim kutu tekniğiyle. Burada bir fıstık bıraktım arkadaşlar. Geri dönüyorum. Bir tane küçük bir örümcek yapıyorum. Hemen bir ileriye sabitledim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen bir fıstık kapattım. Bir zincir. Yine tepe noktasına bir ileriye bir. İkisini birlikte topladım. Bir zincir. Tekrar tepe noktasına bir ileriye bir. İkisini birlikte topladım. Bir zincir. Yine burası orta kısmı arkadaşlar. Geçiş noktası. Tam ara nokta. Buraya batmayacağız yine. Ortaya her zaman atlayacağız. Tekrar buraya bir fıstık. Bir ileriye bir. Burayı yine orta kısma atlıyorum. Bir ileriye bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Tekrar buraya bir fıstık. Bir ileriye bir. Yine burada bir fıstık kalasıya kadar devam edelim arkadaşlar. Şu kısma kadar. Daha sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim. Burada bir fıstık bıraktım. Gördüğünüz gibi yine döndürüyorum. Bir örümcek yaptım. Hemen yine bir ileriye kaydırdım. Hemen yine buraya bir fıstık kapatıyorum. Tekrar tepe noktasına bir. Bunu kapatmıyorum. Zaten orta noktası arkadaşlar, sonuna geldik. Hemen bir ileriye. Yine burası geçiş kısmı, ortası gördüğünüz gibi. Burayı yine atlıyorum. Bir ileriye battım, fıstık yaptım. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir, tekrar bir fıstık. Bir ileriye bir fıstık. İkisini birlikte topladık. İki zincir çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burayı tamamladık. Şöyle göstereyim. İpimi keseceğim. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, eksiltmemizi yaparak tamamladık. Şu orta kelebekleri sayarsak 1, 2, 3, 4 tane kelebeğimiz var gördüğünüz gibi. Bu şekilde tamamladık. İpimi keseceğim. Bunu nasıl yapmışsak diğer bu 1, 2, 3 arayı da siz kendiniz yapın arkadaşlar. Videoyu geriye alarak bakarak tekrardan yapamazsınız eğer bakarak yapabilirsiniz. Bu şekilde bütün araları dolduralım. Tekrar görüşelim.
Evet arkadaşlar, ben boşlukları doldurdum. Gördüğünüz gibi şu şekilde yaparsanız, karıştırmazsınız. Şöyle araları sayarsanız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boşluk var arada arkadaşlar. 2 motif arasında. Tekrar saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu şekilde sayarsanız doğru yapıp yapmadığınızı anlarsınız arkadaşlar. Hepsinde 8 fıstık arasını saydığımız zaman 8 tane bu şekilde doğru yapıp yapmadığınızı anlarsınız. Ben şu şekilde halka taktım ucuna da. Siz isterseniz halka değil de fıstık yaparak da yapabilirsiniz eğer halkanız yoksa. Ben halkayı daha çok yakıştırdığım için halka taktım. Şimdi size halkanın yapımını anlatacağım. Yine pembe renk ipimi alıyorum. Hemen halkamıza sabitleyeceğim. Bu şekilde halkamızı biraz dolduracağım arkadaşlar. Bu şekilde biraz halkamızı doldurduk. Şimdi hemen modelimizi alıyorum. Hemen burada ikili fıstık var. Buraya hemen bu köşeye tığımı geçiriyorum buradan arasından. Daha sonra halkamdaki ilmeği de bu aradan geçirdim. Bir zincir çektim. Tekrar halkaya dönüyorum. Bu şekilde sık iğne yapmaya devam ediyorum. Doldurmaya 3 veya 4 tane yaptıktan sonra ilmeğimi uzattım. Hemen bir sonraki tam orta fıstığın arasına geçtim. Yine ilmeğimi oradan geçirdim. Bir zincir. Tekrar halkama dönüp devam ediyorum. Yine 3 veya 4 defa bu şekilde yaptıktan sonra tekrar ilmeğimi uzatıyorum. Hemen bir alt noktaya şu şekilde göstereyim. Buraya. Yine oradan geçirdim. Tekrar halkadaki ilmeğimi de aradan geçirdim. Bir zincir çektim. Devam ediyorum. Eklememiz bu kadar arkadaşlar. Bundan sonra bu şekilde halkanın beyaz kısmını tamamına dolduracağız. Şu şekilde göstereyim. Bu şekilde oluyor. Burayı yaptığım gibi. Şimdi geri kalan kısmı halkamızın bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, tamamladım ben gördüğünüz gibi. İpimi de kestim. İlk başladığım yere sabitleyip bu şekilde oldu modelimiz. Şimdi kenar oyasını anlatacağım. Tekrar beyaz renk ipimi alacağım. Beyaz renk ipimi aldım arkadaşlar. Hemen buraya dip noktasına sabitliyorum. Buraya bir fıstık yapıyorum. 4 dolgulu bir fıstık. Topladım. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar kendi dibine battım. Arada bir zincir çekiyorum. İlmek aldım. Hemen 3. zincirime tekrar
batıyorum. Topladım. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Yine kendi dibine battım. Arada bir zincir, ilmek alıyorum. Üçüncü veya dördüncü zincirimize battım. Tekrar bir fıstık, kapattım 4 zincir, tekrar fıstığın tepe noktasına sabitledim. Bir zincir, tekrar üçüncü zincirime battım. Bir fıstık, 4 zincir, tekrar tepe noktasına sabitledim. Bu şekilde arkadaşlar buraya kadar gelelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde oldu. Şimdi burada 2 tane zincir derken sık iğnemiz kaldı. Yine bir zincir çekiyorum. Hemen yine buraya dibe bir fıstık daha yapıyorum. Halkanın üzerini bitirdik. Tekrar 4 zincir, kendi tepe noktasına sabitledim. Devam edelim arkadaşlar. Bir zincir, bir sonraki fıstık arasına yine bir fıstık, kapattım. 1 2 3 4 zincir, tekrar kendi tepe noktasına sabitledim. Bir zincir, bir sonraki fıstık arasına geçiyorum. Yine fıstıklar yaparak, üzerine kirpik yaparak devam ediyorum. 1 2 3 4 zincir, tekrar tepe noktasına. Evet arkadaşlar, bu şekilde pembe kısmı bitirelim. Beyaza gelesiye kadar bu şekilde yapalım. Beyazların üzerinde bir farklılık var. Kenar oyasında, onu sizlere tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar, beyaz kısma geldim. Pembelerin üzerine birer fıstık, birer kirpik yaparak geldim. Yine bir zinciri çektim. Beyaz kısma geldik. Hemen bu iki fıstığın arasına yine bir fıstık yapıyorum. Topladım. Yine aynı şekilde 4 zincir, bir kirpik yapıyorum. Arada bir zincir. Burada aynı yere bir fıstık daha yapıyoruz arkadaşlar. Diğer taraftan farklı olarak. Bunu da kapattım. Yine tekrar 4 zincir, bir kirpik. Bu şekilde. Aynı yere 2 defa battım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir sonraki fıstık arasına geçiyorum. Yine buraya bir fıstık. Kapattım. 4 zincir, bir kirpik, tekrar bir zincir, aynı yere bir fıstık daha. Kapattım. 4 zincir, yine tepe noktasına batarak bir kirpik. Yine aynı yere 2 defa battım. Bir zincir, ara zinciri, bir zincir size yetersiz geliyorsa 2 çekebilirsiniz arkadaşlar, problem değil. Daha sonra bir sonraki araya geçiyorum. Yine aynı şekilde devam ediyorum. 4 zincir, tepe noktasına bir kirpik. Yine aynı noktaya ikinci fıstığı yaptım. 4 zincir, yine tepe noktasına batarak kirpik yaptım. Dediğim gibi arkadaşlar, beyaz tepe noktalarını bu şekilde yapacaksınız. Beyazların aralarına
İkişer defa batıp birer kirpik yapacaksınız. Tekrar buraya pembe kısma geldiğimizde de burada yaptığımız gibi tekli fıstıklar yapıp üzerine birer kirpik yapacaksınız. Zaten halkanın kenar oyasında gösterdim nasıl yapılacağını. Bütün kenarlarını bu şekilde tamamlayalım. Buralara birer fıstık, beyazların bu tepe noktalarına ikişer batarak birer kirpik yaparak tamamlayacağız. Oraları karıştırmayalım arkadaşlar. Bu şekilde modelimizi tamamlayalım. Ben de yine öreyim. Son bitmiş şeklini sizlerle paylaşayım. Evet arkadaşlar, modelimizi tamamladım. Kenar oyasını da bitirdim bu şekilde. Oldukça güzel oldu arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. O kadar boyu uzun ki büyüklüğü ekrana bile tam sığmıyor arkadaşlar görüntü olarak. Bu şekilde oldukça hoş, gösterişli, şık bir model oldu arkadaşlar. Büyüklük olarak da gayet büyük bir model. Kulplarını da şöyle yine göstereyim. Gayet güzel bir model oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Karesini de yine tekrar göstereyim. Bu şekilde ikisini beraber takım yaptık. İnşallah bundan sonraki videomda takımımızın 3. parçasını anlatacağım arkadaşlar. Kesil lifini anlatmayı düşünüyorum. İnşallah bir problem çıkmazsa. Bu şekilde modelimiz arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Video sonunda kanalıma ücretsiz olarak abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki model anlatımımda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.